Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün evdeyim. Bugün hastane postane dışarılar falan filan yok. Şöyle alacağım Bu arada beğeni alacağım. Beğeni koymazsanız vloga başlamıyorum. Bir beğeni ondan sonra vloguma devam edeceğim. Bekliyorum. Televizyondan izleyen sevgili takipçilerim. Telefondan hemen şöyle bir beğeni. Bir küçücük mesaj, bir küçücük yorum. Çünkü bizim için beğeniler ve yorumlar gerçekten önemli. Ya izliyorsunuz, destek veriyorsunuz ama bu desteği güçlendirmeniz için oradan abone olmanız gerekiyor. Bildirim gelince bildirimden doğru bana gelmeniz gerekiyor. Reklamlarımı atlamadan izlemeniz gerekiyor. Attınız mı beğenileri? Başlayacağım o zaman. Hadi bakalım yavaş yavaş. Bugün evdeyiz daha doğrusu. Aile boyu evdeyiz. Oğuzhan şimdi kavurma yapacak. Onun hazırlığını yapıyor. Ben biraz ütüm var. Onu yapacağım. Sonra da bahçeye çıkıp bir şeyler yapacağım. Daha da bir şeyler yapacağım. Bir sürü işim var aslında. Ama böyle dinlenme modu. Böyle yavaş konuşayım değil mi? Takipçimin bir tanesi yazmış zaten. Yavaş konuş, hızlı konuşuyorsun, kendini yoruyorsun falan filan diye. Evet ben biraz yavaş yavaş da konuşamıyorum ben. Yavaş konuşuyorum ama tamam. Teşekkür ediyorum destekleriniz için, yorumlarınız için, bütün yorumlarınızı okuyup anlatacaktım. O gün kan verirken konuşmuştuk ya. Dedim ya hani Türkiye'de böyle olmuyor. Çok zor anlar yaşadım. Daha önce anlatmıştım. Belki dinleyenler olmuştur ama yeni gelen takipçiler için, dinlemeyenler için tekrardan onu anlatmak istiyorum. Çünkü hiç aklımdan çıkmıyor benim gerçekten. Her kan aldırdığımda böyle gittiğimde, doktora her gittiğimde aklıma geliyor. Bende böyle bir travma gibi bir şey oldu o gerçekten. Çok büyük bir travma yani. Ben o travmayı atlatamıyorum gibi. Her zaman aklıma geliyor. Öyle bir şey olacak diye korkuyorum. Böyle gireceğim zaman da bayılacak gibi oluyorum. O gün zaten hemşire benim o halimi görünce gene taramalı tüfek gibi konuşmaya başladım farkındayım. O halimi görünce sen rahat ol. Eşini hemen alıyorum içeri dedi. Önce kabul etmemişti. O da çok küçük demişti. Ondan sonra da içeri aldı. Bu arada kahveyi azalttım. Zaten kahveyi çok az koyuyorum ben. Ve sadece sütle içiyorum, diyet sütle içiyorum. Ayşe abla kahveden sonra su içiyorum. Her yudum suda aklıma geliyorsun. Evet ne yapalım yavaş yavaş. Hem ben biraz ütüm var onu yapayım bir yandan da size anlatayım ben başıma geleni. Oo sormayın. Saçlarım böyle dip boyam geldi. Gideceğim. Kendimi şöyle bir iyi hissedeyim. Ondan sonra gideceğim. Tarçının bu halısını falan filan yıkadım. Pedini falan yıkadım. Yatağını yıkamam lazım. Onu da halı yıkama makinesi, koltuk yıkama makinem var benim karşımda. Onunla yıkayacağım inşallah. Hadi geçeyim kız. Çok konuştum gene. Yakına mı alayım sizi şöyle? Yamacıma gelin. Çok uzak kaldınız. Ozi. Hazırladın mı sebzelerini? Hazırlamış sebzelerini Ozi'de. Şöyle yapayım. Böyle daha mı iyi oldu? Daha iyi oldu. Şimdi gelelim konuya. Biz Türkiye'ye gittik. Tamam mı? Türkiye'ye gittik. Ben burada ağrı kesici, migren ağrım oluyor ya. Migrenim olduğu zaman içtiğim bir ağrı kesici vardı benim. Ondan içtim migrenim var diye. Ondan sonra da tuttum. Geçmedi. Geçmeyince Türkiye'de de bir işte şey vardı, ağrı kesici vardı. Bir tane de ondan içtim ben. Ne bileyim o ikili ilaç birbirine uyumsuzmuş yani. Sonra kusmaya başladım. Bir tuhaf oldum. Eşim geldi. Annem vardı. Eşimi aradı annem. Eşim geldi. Doğru beni hastaneye götürdü. Sonra dedik ki biz böyle ağrı kesici içtim. Ben başka bir şey içmedim. Ondan sonra zaten bayılmışım. Sonra beni yoğun bakıma aldılar. Ama ben hatırlıyorum yani böyle hani şuurum tam da kapalı değil. Şimdi kadın geldi. Tansiyonunu ölçmemiz gerekiyor dedi. Öbür kadına diyor ki tansiyon aletini getir. Hemşire kadın dediğimde. Ondan sonra hemşire tansiyon aletini getirdi. Tansiyon aleti şimdi benim koluma takıyor tansiyon aletini ama kolumu şişiriyor, kolumu sıkmıyor. Diyor ki bu büyük olan, küçük olanı getir. Öbür serviste diyor küçük olan diyor. Şunu biraz daha şöyle yaparsan belki tutar diyor. Öyle böyle ölçemediler yani. Öbür servisteymiş ya hani tansiyon aleti. Yoğun bakım. Bir yandan ama makineler bir ötüyor. Diğer hastaların makinaları ötüyor. Perde böyle önümde bir tane perde.
Bana işte şey getirdiler. Önlük. Sonra dedi ki bu önlüğü giy. Ben dedim ki tamam giyeyim ama perdeyi kapatır mısın dedim. Bir şey olmaz onlar doktor dedi. Ya niye bir şey olmaz canım? Bir sürü adam oturuyor önümde. Doktor da olsa ben orada soyunamam ki öyle. Hayır dedim kapat ben istemiyorum. Üflene püflene o perdeyi kapattı. Kan alacaklar. Ha yatak böyle çok onu da söyleyeyim. Yatak böyle çok yatık. Ben dedim ki yatağı dedim biraz kaldırabilir misin? Hani ben yatamıyorum. Benim midem bulanıyor dedim. Ben düz yatamam. Ben 2 yastıkla yatan bir kadın sonuçta. Ondan sonra yatak bozuk dedi. Kalkmıyor dedi. Ama dedim ben böyle yatamam. Bir de dedim yatağın yüzüne, yastığın yüzüne koyar mısın? Yastığın yüzü yok. Düşünebiliyor musunuz? Üstünde de kan lekeleri. Şimdi dedi bu saatte dedi çamaşırhanenin kapanmıştır bilmem ne. Bir sürü bir şey uydurdu orada da. Yastık yüzsüz. O yastıkta beni yatırdı. Yatağa kaldırmadı. Geldi kan almaya. Ama hiçbir şey sermiyor, hiçbir şey yok ha. Sadece elinde şurama bir şeyi sıkıştırdı, kan alacak. Size yemin ediyorum o kan bir fışkırdı. Elime, yüzüme, yatağa böyle. Çok net hatırlıyorum o günü. Ama ben kan tutuyor beni zaten. Bir kötü oldum, bir tuhaf oldum. Gittim geldim yani o derece. Neyse zar zor o kanı aldı benden. Ben dedim ki şu çarşaf falan değiştirir misiniz dedim. Eşimi de yollamışlar ama eşim gitmemiş. Kapının önündeymiş yani. Gitmez zaten bekler beni. Şimdi dinliyor zaten o şurada stadyede. Oturuyor oradan beni dinliyor. O günü şu an gözünün önünden geçiriyordu. Hastanede yaşadığımızı anlatıyordum da. Yoğun bakımda. Nasıl bir travma yaşattılar bana değil mi? Medikana. Medikana Hastanesi. Özel hastane bir daha. İsmini de vereceğim buradan. Ondan sonra işte kadına dedim ki değiştirir misin çarşafı? Orada hastaların hala ötüyor şeyleri. Hiçbir hemşire de kalkıp bakmıyor. Hemşireler, doktorlar böyle karşıda bir desk var, masa var. Orada oturmuşlar lak 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 lak. Vallahi bak dizi anlatıyorlar birbirlerine. Ondan sonra bir tane doktora böyle öbür kadınlar bak çok hoş değil mi bilmem ne değil mi falan böyle bir yalakalıklar bir şeyler. Gerçek söylüyorum. Film değil ha bu gerçek. Hastaların ama bütün şeyleri ötüyor. Kalkan giden bakan kapatan yok. Yoğun bakım. Dedim ben çıkacağım. Beni çıkartın. Çarşaf değişmiyorlar. O ona diyor çarşafı değiştirmek istiyor. O ona diyor ki yok daha yok. Benim çıkma saatim geldi. Daha sonra öbür gelen hemşire değiştirsin. Gerçek. Bunlar gerçek yani bunlar film falan değil. Gerçekten yaşadım bunları. Sonra işte değiştirmediler çarşafı. Bağırmaya başladım ben. Yeter dedim ben çıkacağım ya. Ben iyiyim dedim ben çıkacağım. Çıkamazsın dedi. Bunu imzalaman gerekiyor. Bana bir kağıt getirdi böyle dosyayla falan. Bir tane vurdum ben bunun eline. İmzalamıyorum. Çünkü dedim ben kendi isteğimle çıkmıyorum. Sizin pisliğiniz yüzünden çıkıyorum dedim. Bağırmaya başladım ama. Benim bağırmamı ta dışarıdan eşim duymuş. Ama nasıl sinirleniyorum. O arada bir tane erkek doktor geldi. Sonra dedi ki ben sana yardım edeceğim. Ne oldu işte neyi var falan filan. Dedim ki ben sabahtan beri şu yastıkta yatıyorum. Yüzü yok. Ben sabahtan beri dedim yatağı kaldır diyorum yatak çalışmıyormuş. Ben sabahtan beri bu kan içinde yatıyorum. Koku var. Çarşafı değiştirmiyorlar. Ben hepsini halledeceğim sen merak etme falan filan. Derken hemşirenin birini dürttü. Bir yerden yastık yüzü geldi. Yastık yüzü takılıyor düşünün. Düğmeye bastı yatak kalkıyor. Hani çalışmıyordu? Ondan sonra işte hayır dedim ben çıkacağım. Çıkacağım getirin kıyafetlerimi. Çöp poşetinin içine tıkmışlar kıyafetlerimi. Çöp poşetiyle getirdiler bunu. Ama ben var ya nasıl giyindiğimi, nasıl çıktığımı, başım dönüyor bir de böyle hastayım sonuçta. Nasıl çıktığımı falan bilmiyorum.
Ondan öncesi zaten ayrı bir hikaye. Ondan öncesini anlatmadım. Ondan öncesi güya midemi yıkıyorlar. Mide yıkandıktan sonra çünkü beni oraya götürdüler. Güya midemi yıkıyorlar. Kaç doz ne vereceklerini tartışıyorlar. Eşim yanlarında. Eşim bir yandan hortumu tutuyor. Bir yandan bir şey. Eşim yardım etmese benim midemi yıkayamayacaklardı. O da ayrı bir hikaye. Neyse ondan sonra ben bağırmaya başlayınca eşim zaten duymuş. Oradan bir bağırıltı, bir ses, bir duydum. Sen o cam kapıyı nasıl açtın? Sen içeri nasıl girdin? Resmen elleriyle ayırmış böyle kapıyı. Çekil lan dediğini duydum. Ya, yüksek sesle bir de. Güvenlik önüne geçince bağırmış. Bizimki sinirlendiği zaman önünde hiçbir şey durmuyor. Mümkün değil. Böyle sakin görünüyor ama 3 kişi aynı anda elini alıp dövdüğünü biliyorum yani. O derece. Ondan sonra neyse ben çıktım. Ama nasıl eşimi görünce nasıl ağlamaya başladım. Sanki bir yerden kurtulmuşum gibi. Çıkarken de ne aldım biliyor musunuz elime? Çarşafı. Bu benim dedim. Siz sabahtan beri beni burada yatırıyorsunuz dedi. Bu benim. Hemşire dedi ki alamazsın. Alıyorum. Bu benim oldu artık dedi. Benim. Aldım çarşafı da güzelce elime. Çıktım. Yoğun bakımın kapısında bekleyenler vardı. Bütün hastalarınız dedim içeride ölüyor. Bütün hepsinin makinası ötüyor. Bunlar böyle böyle yapıyor. Hepsi ayaklandı. Dedim burada ne duruyorsunuz ki? Gerçekten dedim içeride hastalarınız ölüyor. Hepsinin makinası ötüyor. Kimse de bakmıyor. Oturuyorlar dedim lak lak yapıyorlar. Doğruyu söyledim yani yalan yok gerçekten. Eşimi de görünce bir ağlama krizine girdim. Dedim sabahtan beri beni bunda yatırıyorlar. Herkesin önüne attım çarşafı böyle. Pis pis kanlı kanlı. Boyuna hemşire de hala peşinde geziyor. Dosya elinde. Bunu imzalaman lazım. Ben vuruyorum dosya düşüyor. Alıyor geri geliyor. Dedim imzalamıyorum. Öyle öyle çıktık. Güvenlik bir iki kere eşimin yanına geldi. Güvenliği biraz eşim böyle halletti, hırpaladı. Hak etmişti ama. Ondan sonra da işte biz şeye çıktık. Ne oluyor? Hastanenin başı. Onun odasına çıktık. Ben olanları tek tek anlattım. Ve bana dediği tek şey ne biliyor musun? Bu burada kalsın. Bu burada kapansın. Niye kalıyor, niye kapanıyor yani? Ama dedi işte şöyle böyle bu saatte niye çarşaf değişmeleri lazımdı, yapmamaları gerekiyordu falan filan. Şimdi onlar sanıyor ki yoğun bakıma girdim. Benim şuurum hani kapalı, ben bir şey anlamayacağım, bilmeyeceğim falan yani. Hemen dedi isimlerini alacağım dedi, hemen dedi müdahale edeceğim dedi, hemen dedi gerekirse işlerine son vereceğiz dedi falan filan böyle böyle. Ya ben dedim işlerine son veresin diye gelmedim. Ben dedim işlerine son verilmesini istesem daha büyük yerlere giderim. Daha büyük yerlerle konuşurum. Evet daha büyük yerler var sonuçta değil mi? Hani gidip de hastanenin başhekimine ya da hastanenin sahibine falan niye şikayet edeyim? Daha büyük yerlere giderim. İstediğin zaman polise gittiğin zaman kamera kayıtları şunları bunları çıkartıyorlar. Hastanelerin bile olsa. Ondan sonra konuştuk, bir sürü özür dilediler Ha bir de yani parayla bakıyorsunuz siz ya. Bir de özel hastanesiniz yani. Devlet hastanesinde yapıyorlar falan filan diyorlar ya. Yok özel hastanelerde de var. Merhamet önemli, merhamet. Yani 3-5 tane merhametsiz, şerefsiz bir araya geldiği zaman işte böyle kötülüyorlar bütün doktorları, hemşireleri. Çünkü bütün doktorların, hemşirelerin hepsi aynı değil. Hani Türkiye'de böyle oluyor, şöyle oluyor diyoruz ama hepsi aynı değil. Bak geçen gün bir video seyrettim. Eşim söyledi. Öyle meraktan küçücük çocuktan kan alıyor. 5 yaş. 5 günlük yaş değil. 5 günlük çocuk. Nasıl bir merhamet var? Nasıl bir vicdan var? Sevmediği mesleği yapmasın kimse ya. Sevmediği mesleği yapmasın. Kimse de kimseye zarar vermesin. Öyle böyle konuşurken ütüyü de bitirdim ya. Ya başıma gelen bu işte. Ondan sonra bende bir büyük travma oldu bu. Kan verirken falan böyle artık böyle tedirgin oluyorum. Daha da tedirgin oluyorum yani. Zaten tedirgin oluyordum. Öyle. Neyse şunu kapatayım. Burada işlerim bitti. Biraz bahçeye çıkmam lazım. Şu bahçeye de bir çıkalım. Şimdi neredeyim? Çamaşırhaneye geldim. Şimdi
Biraz su. Çamaşır sodası. Göstereyim şu. Bir yemek kaşığı falan koyacağım şöyle. Eyşan Sultan'ın ayakkabılarına şey yaptım. Ne deniyor o? Sprey sıktı Eyşan Sultan. Ben de şimdi çamaşır sodasıyla şöyle bir. Bu arada Tyson'ı dışarıya koydum. Orası niye pembe olmuş şu? Bir şey sürülmüş. Ha şöyle biraz duracak. Bir de şu ucuna yapalım. Yıkarken de biraz çamaşır sodası atacağım. Çünkü bu en sevdiği ayakkabıları. Değil mi Eşo? Ya. Bunları da mı yapılsın? O zaman biraz daha su koyacaksın. Hemen bir yemek kaşığı, gördün nasıl olduğunu, nasıl olsa. Sen buraya yap, hazırla. Ben makineye atarım. Çünkü şimdi bahçeye çıkacağım Minnoş'un yanına. Sultan orada ayakkabılarını yaparken ben de ne yapayım şurada. Şimdi bahçe temiz demeyin. Bahçe gerçekten temiz değil. Nasıl temiz değil? Bu çimenlerin arasından böyle yabani çimenler falan çıkıyor. O yüzden onları falan almam gerekiyor. Hızlıca onları alacağım. Bir de biraz sonra size Tyson'ın yanına götüreceğim. Gerçekten bahçe temiz değil. Bahçe temiz demeyin. Araya böyle yapraklar dökülüyor. Onları almam gerekiyor. Gözüme batıyor çünkü benim. Bir de yabani çimenler çok çıkıyor. Tyson'ın yanına da gideriz şimdi. Tyson öbür tarafta ya. Beni görünce yazık yapıyor. Al beni içeri diyor. Hava güzel. Azıcık hava alsın diye koydum. Biraz sonra yemek yerken o kavurmayı yapsın. Yemek yerken onu da içeri alırım. Birlikte yeriz. Pet seriyorum yanıma. Tarçını eğittiğim gibi onu da yanımda oturup yemeği öğrettim. Yanımda oturuyor yerken. Arı. Duydunuz mu arının sesini? Yarışma başladı. Kız sokacaktı beni. Ablalarım hep bana yazmış. Biz senin yanındayız. Sana desteğiz. Teşekkür ederim. Zaten diyorum ya, bana diyorsunuz ya öksüz yetimlerin annesi. Siz de oldunuz işte öksüz yetimlerin annesi. Destek vere vere. Birlikte yapıyoruz her şeyi. Arı. Ne istiyorsun benden? Vallahi. Şuradan almam lazım şunları da. Şu çiçekleri sormuşsunuz. Eflatun bu şey mi diye. Hani ne deniyor ona? Lavanta mı diye. Yok bu lavanta değil. Lavanta değil ama ne olduğunu da bilmiyorum. Eşo'ya sorarım. Eşo hemen resmini çekiyor. Hemen bir şeye koyuyor. Ondan sonra bakıyor hani ne çiçeğe nasıl büyütülüyor, ne verilmesi gerekiyor falan filan diye.
Rüzgar estikçe daha çok öbür tarafa gidiyor. Hani burada değil de daha çok öbür tarafta oluyor. Burada yabani otlar oluyor. Yabani otları da şöyle dibinden alıyorum. Şöyle. Kız gözüne bakıyorum bu salatalıkların. Gözüne baktıkça salatalıklar mayışıyor gidiyor ya kız. Vallahi ha. Ne oluyor size ya? Ama bak büyüyor. Şu kötü yapraklarını koparıyorum vitaminini almasın diye. Valla mayışıyorlar gidiyorlar ya. İşte dediğim gibi olmuyor. Şeyde olmuyor. Saksıda olmuyor. Bahçe gibi değil. Öbür bahçemde nasıldı maşallah. Valla yetişemiyordum şeyine. Bu arı beni sokacak. Kafaya koymuş belli. Peşimde gezip duruyor. Takıntılı arı. Var ya öyle takıntılı tipler. Ne oldu oğlum? Gel. Gel oğlum gel. Kız oğlum onlara. Kız oğlum onlara. Ha. Ha benim oğlum kızıyor. Ha. Evet. Evet. Kız oğlum. Ha. Ha. Her gün temizlesem her gün çıkıyor bunlar böyle. Yani şöyle bir günlük ben normalde elden bir geçiriyorum, bakıyorum ama ton dibine giremeyeceğim şimdi. Şurada da çıkmış. Bir de çabucak büyüyor bu yabani otlar. Bir gün bakıyoruz, ertesi gün uzamış. Bak sadece şöyle üstten bir aldım. Sadece üstten bir aldım, görüyorsunuz değil mi? Ne kadar çok oluyor. Tyson yanına gidelim hadi. Tyson yanına geldi. Gel oğlum. Hayır, o mikrofonumu yiyecek. O mikrofon. Maman düşmüş buraya, mamanı vereyim ha. Hah. Al oğlum. Benim oğlum çok akıllı, çok akıllı. Çok akıllı. Heh. Heh. Kucağıma gelmek istiyor illa ya. İlla kucağıma gelmek istiyor ya. Heh. Hı. Biraz dışarıda dursun dedim. Hava alsın, hem bahçeye de alışsın değil mi? Yavaş yavaş. Bahçeye de alışması lazım. Heh. Bir şey battı vallahi, bir şey battı.
Tasmandaki şey battı herhalde. Hı. Oğlum ha. Otur. Sit. Na, sit. Sit. Pati. Özünü yüzünü yerim. Oynayalım mı? Görüyorsunuz değil mi? Ona göre, ona göre. Gidecek anne. Hayır, gideceğim ben. Gideceğim. Na. Gideceğim. Anne gidecek. Böyle. Alıştırana kadar gidiyorum, geliyorum yanında. Ay gerçekten çok kötü bir şey battı koluma. Şşt Noy. Noy. Taytlarımı hep delik deşik yaptın zaten ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun yanına çıkarken markalı taytları falan giymemeniz gerekiyor. Taytları falan delik deşik yapıyor. Olsun canım sağ olsun, bir şey olmaz. Hadi içeri gideyim, bir Ozi kavurma yapacağım. Kahvemi ısıttım. Ozi mutfakta. Yakalayalım. Kız perdeye takıldım. Ozi. Ben geldim. Ne yapıyorsun? Kavurma. Bugün menüde kavurma var. Şu ışığı yakalım mı? Yeşil soğanlarımı ayıklayayım ben de seninle birlikte. Mercimek köftesi falan yaparım. Yeşil soğanlarım kötü olmuş kız. Vallahi şöyle aldıydım, dolaba attıydım o gün, şeyim yok diye, vaktim yok diye. Biraz hasta olunca işte diyorum ya, bazı şeyleri salladım. Çekmecelerim içi falan hep düzelmesi gerekiyor. Olay yer inceleme. Hemen olay yer inceleme olarak şöyle yapayım, ben de şöyle şey yapayım. O ama var ya, hazırlamış her şeyi, şöyle göstereyim. Bu arada süngerim Eşan Hanım'ın böyle şeyi. Oraya yapıştırıyorum, hiç değilse kalmıyor sabaha kadar. Ben rutubet ve nem kokusu biliyorsunuz. O yüzden hazırlamış. Et kavrulmuş. Yani et biraz yumuşatılmış. Domates, biber ve soğan. Ozi Şef. İyisin valla. Ocak da temiz zaten. Duyuruyor. Onu bastıra bastıra. Ocak da temiz zaten. Bastıra bastıra söylüyorum ki hani böyle fazla kirletmesin. Şu soğanlar da kendinden geçmiş. Şöyle bir şurada hemen ayıklayıvereyim. Ozi onu yaparken. Bu arada Ozi için yazmışlar ki Oğuzhan hep bir tane takipçi yazmış ama yeni izliyor sanırım bizi o. Arkada oturuyor, telefonuna bakıyor, hiç konuşmuyor. Hani ne konuşmasını bekliyor konuyla ilgili. Biz babayla sohbet ediyoruz. Hani her şeye karışan, her şeye konuşan çocuk değil benim çocuklarım. Hani soru sorduğum zaman cevap verirler. Hani yok öyle şeyle değil, böyle değil de falan diye girmezler mevzuya, konuya yani benim çocuklarım. Bunu herkes bilir. Ozi'yi sen mutfakta gör dedim ben de. Değil mi Ozi? Aynen. Zaten benden önce Gülşen ablam gitmiş yazmış. Bir geçmiş olsun diyeydin önce demiş. Bak kadın demiş hasta. Oh, cazırtılar başladı. Ha. Önce soğan kavruluyor. Bu soğan değil ha. Geldin mi meraklı? Geldi seninki Ozi. Hı? Yiyeceksin mi? Hı? Abi et yapıyor, yiyeceksin mi? Bir pilav patlatalım hemen yanına. Of. Ben hemen hızlıca şunları yapayım. Ondan sonra da bir de yanına pilav patlatayım. Bir de salata. Yemeğimizi yiyelim.
Sonra geri gelelim olmazsa. Ama ben şu şeyleri de çekerim size. Ozi'nin son yaptığı halini falan çekerim. Güzel güzel hazırlamış paşam. O yapsın. Tarçın da şimdi şuraya bir yumuldu. Herhalde dışarı mı gitmek istiyor? Hemen bitireyim, seni de bir dışarı götüreyim 2 dakika yine. Şimdi pilav yapmaya başladım. Ozi de. Evet. Ozi çok güzel oluyor. Evet Ozi, evet. Muhteşem oluyor. Bak hala muhteşemliğini sağ sola duyuruyorsun Ozi. Olacak o kadar diyoruz değil mi? Ne yapalım ha? Olacak o kadar. He. Ben de kavurayım. Bir yandan da salata yapılıyor. Evet, soğanlar ve biberler güzel görünüyor Ozi. Biraz sonra eti koyacak. En son domates. Ozi ile yer değiştirdik. Ozi'yi oraya attım. Döktüklerini de şöyle bir topladım, temizledim. Pilavımı da buraya aldım. Tamamdır. Şimdi şöyle bir tane karıştıracağım. Et sulu yapıyorum. Kapağını kapatacağım. Ozi son işlemi de yaptı. Pilav oluyor. Buharlandık gene. Domateslerini de koydu. Oldu mu Ozi? Olmuş. Olmuş oldu. Eline sağlık. Az bir şey daha tuz atalım. Pilavım tamam. Altını kapattım. Havlusunu da koydum. Kavurmamız da tamam. Hadi bakalım. Eline sağlık oğlum. Kokmuştur. Tyson'a getirdim. Bu arada sarmaşıklarımı göstereyim. Buraya koydum. Burada bir gürleşti bunlar. Şöyle göstereyim. Nazar değiyor diyor. Bunu pek göstermiyorum aslında bunları. Kalınlığına falan bir bakın. Ne kadar çok sevdi burayı. Ayıramıyorum buradan. Burada gürleşmeye başlayınca burada kaldı. Kıyamam valla. Neyse Tyson'a şunu bir yedireyim. Tyson. Oğluma ben geldim yine. Annesi mamamı getirmiş. Annesi mamamı getirmiş. He. Benim oğluma dur. Ama bakar mısınız orada maması duruyor. Benim yaptığım yemekleri sen çok mu seviyorsun? Çok fazla da veremiyorum ya. Bak. Kokmuştur annem. He? Kokmuştur benim oğluma. Anam düşecektir. Şuradan da sarmaşıklar çıkıyor yine. Ellemesin diye ta yukarı sardım. Yoksa kopartmış hep burada. Ya annesi. Annesinin kara kafası. Nasıl ya? Kız yazık. Ay Allah'ım bebek bu da bebek. Bu kabı bırakamam. Çünkü plastiği de parçalıyor da. Bak kız kafasını saka yedi vallahi. Çok lezzetli yapmış değil mi? Abi çok lezzetli yapmış. Bitti. Bitti oğlum. Ağzını yüzünü silelim, bana değme. Bitti anne. Kara kafam benim. Kız yemeğe falan da şurada duruyor. Camları falan nasıl kirletti. İyi. Hemen 2 dakikada. Olsun yıkarız. Hyper aşağı içince şöyle yaparız, yıkarız değil mi oğlum? Anne şimdi gidiyor, biraz sonra gene gelecek, tamam mı? Ben seni yürüyüşe de götüreceğim. Tamam mı oğlum? Aferin ona. Bir pati ver. Bu bitti lan, bitti. Bitti oğlum. Bak. Bitti. Tamam hadi içeri gideceğim. Az buçuk ben de karnımı doyurayım, sonra yürüyüşe götüreyim seni. Tarçın'la birlikte hadi. Evet, Tyson'a da yedirdik geldik. Tarçın Bey'inki de burada. Ama Tarçın dönüp bakmadı. Karnı tok herhalde. Gel oğlum, mamanı ye. Ye mamanı. Nasıl olmuş ama? Çok lezzetli konuşamıyorum diyorsun değil mi?
Ben komşuna sağlık. Salata da güzel oldu. Senin de eline sağlık. Tarçın. Vejetaryen ya. Ha vejeteryan ha. O yemeklerden sonra vejeteryan. O biraz sonra başlar yemeğe. Bu arada kavurmanın ben domatesli yerlerini aldım. Ben seviyorum domatesi. Hadi bakalım ne kadar yiyebileceğim. Afiyet olsun bize. Evet benden bu kadar. Ben biraz sonra devam ederim buna. Bir yarım saat sonra, bir saat sonra tekrar bir devam ederim yani inşallah. Ekmeğim de dursun şurada. Atılmaz. Hah. Yerim yani. Yatana kadar yerim ben bunu. Akşam yemeği. Aynen. Biz dondurma yerken Tarçın'ın hareketler. İstiyor musun? Hı. Gördünüz böyle. Hı. Bundan yiyeceksin sen. Bizimkinden yiyemezsin. Hadi. Hı. Hayır. Ondan. Başka yok. Yiyorsan ye. Yemiyorsan Tyson'a vereceğim. Tamam mı? Hı. Evet sizin de varsa köpeğiniz bu şekilde dondurma alabiliyorsunuz ona. Evet ayakkabılar yıkandı mı yıkandı. Bak terlikler falan yeni gibi oldu görüyorsunuz değil mi? Ayakkabılar da öyle. Soğuk suyla yıkadım. Heh. Eşen Hanım havuz kenarı keyfi yaparken Tarçın Bey de burada havuza havlıyor. Havuza niye havlıyorsun? Hav hav havuz hav. Heh. Heh. Makine içinde ya. Makine çalışıyor ya ona havlıyor. He, ona mı kızıyorsun? Tipsiz. Hadi bitsin bugün bitsin. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz videomuzda izlediğiniz için. Kovalama beni. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizle bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.